Arkadaşlar soğan kebabımı eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup beğenip yorum yazar mısınız? Kabuklarını bir çıkarıyoruz, alıyoruz. Soğan kabuklarımızı hepsini. Gaziantep'te bu şekilde yeniyor. Ben size Gaziantep'teki yenme şeklini gösteriyorum. Şimdi bu şekilde eti yumuşacık bakın. Şöyle güzelce bir dürüm yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra da şöyle sizin için ben bir yiyeyim. Şahane tarif arkadaşlar, sizlere öneriyorum. Merhaba arkadaşlar. Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Gaziantep'e götürüyorum. Gaziantep'in meşhur soğanlı kebabını yapıyorum. Bizim evde bu yemek çok seviliyor. Biz İzmirli olabiliriz ama kebaplara çok düşkünüz. Zaten Tire'de tandırla kahvaltı yaparız biz. Sabahları etle kahvaltı yaparız. Bunun için malzemem 1,5 kilo en küçük boyundan soğanlarım var. Arpacık soğanı değil. O yahnide kullanılıyor. Bu bildiğiniz soğan. Bu mor soğanla ben yapıyorum kış aylarında. Çok güzel oluyor. Fakat yaz aylarında da daha şık oluyor. Bu açık renk soğan. Çünkü etle birlikte renk uyumunu ben çok beğendiğim için. Şimdi sizlere taze soğanla yapıyorum. Yeni çıkmış soğanlarımız. 1,5 kilo soğanımız. Yarım kilo tek çekim yağlı kıymam var. Kıymamın içerisine hiçbir şey koymuyorum. Sadece tuz, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı da acı toz biber koyuyorum. Tuzuyla baharatlarını güzelce arkadaşlar öncelikle kıymamızı tuzu yedirerek başlıyoruz. Bu dolapta dinlenirken kıymamız güzelce yoğurun yalnız etimizi. Onun için ben eldiven giydim. Daha rahat yoğurmak için. Dinlenirken etimiz baharatıyla birlikte soğanlarımızı hazırlayacağız. Kıymamı güzelce yoğurdum. Şimdi dolaba koyuyorum. Arkadaşlar şöyle başını alıyoruz arkadaşlar. Üst kattan. Dış kabuğun sadece bir katını alıyoruz. İkinci katını almıyoruz soğanımızın. Şurada dibine oturması için bu şekilde hazırlıyoruz. Ve ortadan kesiyoruz fakat tamamını kesmiyoruz. Şöyle kesiyoruz bakın. Şimdi içerisine etimizi koyacağız. Bir tane daha göstereyim size. Bir sıra kabuğunu alıyorum. İkincisini almıyorum. Şöyle başını alıyorum. Bir de dip kısmını kesiyorum. Şöyle oturması için. Bir de kesiyorum. Şimdi içine et dolduracağım. Elimi suyla şöyle hafif ıslatıyorum. Kolay şekil alabilmesi için şöyle küçük ceviz büyüklüğünde kıymamı alıyorum. Soğanımın içerisine dolduruyorum. Şöyle hafif sıktım. Bakın yerleştirdim. Hazır. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir tane daha size göstereyim. Şu az kesilmiş. Biraz açıyorum. Yine elimi ıslatıyorum. Kolay oluyor ıslatınca şekil vermesi. Şöyle içine küçük ceviz büyüklüğünde etimi koyuyorum. Kıymam yağlı olduğu için zaten çok küçülecek. Tam soğan kebap oluyor. Bu şekilde tamamını sıralıyorum. Gaziantep yöresine ait soğan kebabımı hazırladım. Şimdi nar ekşisini verdikten sonra 200 dereceli fırında fansız üzeri yağlı kağıtla kapatarak yarım saat pişecek. Sonra kağıdını açarak üzerinin kızarmasına izin vereceğiz. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, Gaziantep yöresine ait soğan kebabım hazır. Bu şekilde hazırladım. Yarım kilo kıyma, yaklaşık 1,5 kilo soğan. Bu şekilde hazır. Şimdi içerisine sosunu hazırlıyorum. Bunun için bir
2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. Şöyle bir yarım limonum var. Yarım limon sıkıyorum. Çekirdeği kaçmasın. Yarım limon. Yarım çay bardağı da kendi yaptırmış olduğum özel nar ekşim var. Onu ilave ediyorum. Şöyle iyice çırptıktan sonra yarım çay bardağı su ilave ettim. Nar ekşisi, limon, yarım çay bardağı da soğuk su ilave ettim. Hepsini bir güzelce karıştırdıktan sonra üzerine döküyoruz. Hazırlamış olduğumuz sostan şöyle üzerlerini tek tek gezdiriyoruz. Kıymamızın yağı da eriyecek. Muhteşem lezzet. Diyet yapanlar bu yemeği yiyebilir. İçinde hiç karbonhidrat yok. Et ve sebze. Muhteşem ikili diyorum ben bu ikiliye. Soğanın içindeki lezzet kıymaya geçiyor. Fırında muhteşem bir lezzet oluyor. Şimdi 200 derecede fansız fırında 1 saat pişecek yemeğimiz. Tabi siz yine kontrol edin. Önce yalnız şöyle arkadaşlar, ıslatmış olduğumuz yağlı kağıdı güzelce kapıyoruz. Çünkü hemen soğanlar yanıyor fakat içi pişmiyor. Soğanları içi karamelize olması için, güzelce pişmesi için bu şekilde kapatın. Fırınınızın alt katın bir üst katına koyun. Üst kata koymayın, hemen kızarmasın. Yarım saat kağıtlı, yarım saat kağıtsız pişecek. Şu şekilde alt katın bir üstüne koyuyorum. Yarım saat kağıtla pişecek. Arkadaşlar tam yarım saat oldu. Bakın üzerinden şimdi kağıdını alıyorum. Kıvamı bu pişme. Şimdi yarım saatte bu şekilde üzerinin kızarmasını bekleyeceğim. Üzeri kızarana kadar yarım saat daha pişecek. Gaziantep'in meşhur soğanlı kebabı fırından çıktı. Bu güzel yemek için tüm Gaziantep'lilere sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Soğanın içindeki şekeriyle birlikte nar ekşisinin uyumu etle birlikte muhteşem oluyor. Biz bu yemeği çok seviyoruz. Tabii ki bu yemek odun ateşin fırınında çok güzel oluyor. Ben sizlere evde yapılabileceğini şartlarda gösterdim. Fırında odun ateşindeki kadar lezzetli olmasa da evde de şahane oluyor. Gaziantep'in meşhur soğanlı kebabı bitti. Şimdi sizler için tadım aşaması. Eğer güzel tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Bu güzel tarifi sizler de deneyin. Arkadaşlar sizin için şimdi dürüm hazırlıyorum. Bunun yeme şekli böyle dürümle oluyor. En az 3 tane 4 tane bir dürüme girecek şekilde hazırlanıyor. Şimdi hazırlama aşaması. Bakın şimdi şöyle yapılıyor arkadaşlar. Kabuklarını bir çıkarıyoruz. Alıyoruz. Soğan kabuklarımızı. Hepsini. Karamelize olmuş. Bakın soğanlar yumuşacık. Mutlaka kabuğuyla pişirin arkadaşlar. Yoksa soğanlarınız dağılır. Çünkü çok pişiyor fırında. Gaziantep'te bu şekilde yeniyor. Ben size Gaziantep'teki yenme şeklini gösteriyorum. Şimdi bu şekilde eti yumuşacık bakın. Soğanları karamelize. Hepsini birlikte karıştırıyorsunuz şu şekilde. Şöyle güzelce bir dürüm yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra da şöyle sizin için ben bir yiyeyim. Şahane tarif arkadaşlar. Sizlere öneriyorum. Hepinize afiyet olsun.